Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için harika bir pasta tarifi hazırladım arkadaşlar. Pankekten harika bir pasta yapacağız. Fırını olmayanların, pasta yapamıyorum diyenlerin bile kısacık sürede harika pastalar hazırlayabileceğini sizlere de göstermek istedim. Şimdi sizlere şöyle bir pastamı göstermek istiyorum ve ardından sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, pankekimizi hazırlamaya başladım. Kabımızın içerisine 2 adet oda ısısında yumurtamız var ve yarım çay bardağı toz şekerimiz var. Kabımızın içerisine alarak mikserimiz ile yüksek devirde yumurtamız ve şekerimiz güzelce eriyip bembeyaz oluncaya kadar çırpalım arkadaşlar. Evet, istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine diğer malzemelerini sırasıyla eklemeye devam edeceğim. Burada yarım fincan kadar sıvı yağımız var. Sıvı yağımı ekledim. 2 su bardağı sütümüz var arkadaşlar. Sütümü de ekliyorum. Ve ardından mikserim ile bir süre daha karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra artık katı malzemelerini eklemeye geçiyorum. 2 yemek kaşığı kadar kakaomuz var arkadaşlar. Kakaomu ekledim. 1 pakette kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuzu da ekliyorum. Ve ardından 2,5 su bardağı kadar unumuz var. Unumuzu da ekliyorum arkadaşlar. Unumuzu bir anda eklemeyelim. Yumurtanın büyüklüğüne göre kıvamı fark edebilir. Karıştırdıkça eklerseniz kıvamı daha iyi olacaktır. Klasik pankek yapar gibi harcımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Mikserim ile yavaş yavaş çırpıyorum. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz dahi bana destek olmak amaçlı bir beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir de kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu güzel tariflerimi kaçırmamak adına bildirim butonunu açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir de beni Instagram'dan Mutfak Tutkunu Selma sayfamdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Pankek harcımız hazır oldu. Kıvamını sizlere şöyle bir yakından da göstermek istiyorum. Klasik pankek kıvamında bir harç hazırladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğun kıvamlı. Kek harcından bir tık daha akışkan diyelim. Şimdi hemen bunu pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar. 22-24 santimlik bir tavada, yanmaz ve yapışmaz bir tavada arkadaşlar pişirmeye başlıyorum. 1,5 kepçe tavamın içerisine alıyorum ve orta ateşte göz göz oluncaya kadar bekletiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz bu kıvama gelince pankeklerimiz olmuş demektir. Hemen diğer tarafını çeviriyorum ve pişirmeye başlıyorum. Arkadaşlar, bu malzeme ile 4 adet pankek, yani bu ölçüde ebatlarda pankek çıkıyor. Şimdi ben hızlıca onları hemen bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmemek adına ve hemen pişirip geliyorum. Burada pastamızın kremasını hazırlayalım. 2 su bardağı sütümüz var. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı unumuz var arkadaşlar. 1 çay bardağı kadar da toz şeker ekliyorum. Bunları ocağıma almadan önce güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz 1 adet yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Ben bu defa eklemek istemedim arkadaşlar. Hem ekonomik hem de çok lezzetli bir pasta hazırlayacağız. Kremamı klasik muhallebi pişirir gibi pişirdim. Üzerine burada görmüş olduğunuz elimde bir miktar çikolata vardı arkadaşlar. Ortalama 60 grama yakın sayılır. Onu içerisine ekliyorum. Sıcaklığıyla eriyecek. Siz de 1 çay bardağına yakın evinizde varsa damla çikolata ekleyebilirsiniz. Veya bir paket bitter veya sütlü çikolata ekleyerek bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Kremamız hazır. Bir kenarda ara ara karıştırarak soğumasını sağlayacağım.
Dediğim gibi bu ölçüler ile 4 adet pankek elde ettik arkadaşlar, büyük boyutta. Sizlere de şöyle bir göstereyim. Gayet güzel oldular. Şöyle hepsi aynı ölçüde, aynı kalınlıkta şahane pankeklerimiz oldu. Şimdi bunları birleştirmeye başlayalım. Çok az süt ile pankeklerimi ıslatıyorum. Bu şekilde. Ve üzerine hazırlamış olduğum kremamdan ekliyorum. Bu şekilde spatulam ile her yerine güzelce sürüyorum arkadaşlar. Dilerseniz arasına muz, meyve parçacıkları falan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel olabilir. Benim elimde olmadığı için evdeki malzemelerle hazırlıyorum. Damla çikolatam vardı. Şimdi üzerine damla çikolata ekliyorum arkadaşlar. Ve ardından diğer parçamızı ekleyelim. Aynı şekilde sütümüzü ıslatıyorum ve ardından kremamızı sürerek pankek harcımız ve pankekimiz bitinceye kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, malzeme listesini kaçıranlar için açıklamalar kısmına malzeme listesini bırakıyor olacağım. Bir de malzeme listesini İngilizce olarak da aşağıya bırakacağım. Sevdiklerinizle beğendiğiniz tariflerimi paylaşırsanız videolarımız daha çok kişiye ulaşacaktır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Pastamı yapmaya devam ediyorum. Kremamızı sürdükten sonra üzerine damla çikolata ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar, sonuncu katımı da ekledim. Üzerine kalan kremamı sürüyorum arkadaşlar. Dilerseniz arasına daha fazla krema sürüp üstünü krem şantiyle de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye benden, yapması sizden diyeyim. Ben bu şekilde kalan krema ile pastamı süsledim. Ve üzerine elimde olan çikolatayı rendeleyerek, daha doğrusu soyacak ile bu şekilde gördüğünüz gibi rendeler gibi yapıyorum arkadaşlar. Bunları pastamın üzerine koyacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, mutfakta kendi mutfağınızda şef sizseniz dilediğiniz gibi, dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben de bu şekilde çikolatalarımı pastamın üzerine süslemek için hazırladım. Şimdi güzelce üzerine bolca döküyorum. Doğaçlama takılıyoruz arkadaşlar. Evde elimizdeki imkanlarla olan malzemeleri değerlendirerek hem eşimizin hem çocuğumuzun gönlünü ederek harika bir pasta hazırlıyoruz. Üzerine de en son zaten şu an çilek mevsimiyken çikolatalı pastalara çilek de gerçekten yakışıyor. Ben de çilek ile pastamı süsleyerek sona doğru yaklaşıyorum. Evet arkadaşlar, bence görseli gayet güzel oldu. Lezzeti zaten şahane. Şimdi hazırlamış olduğum pastayı buzdolabına kaldırıyorum. En az 3-4 saat bu şekilde dinlenirse, pastanız içini çekerse çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi dinlenen pastamızı artık servise hazırlıyorum. Şuradan dilimleyip sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Pankekten de pasta olur mu demeyin arkadaşlar. Gerçekten şahane oluyor. Sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi katmanları gayet güzel arkadaşlar. Şahane olmuş. Fırını olmayanların dahi
Kolayca pasta hazırlayabileceğini sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bazen öğrenci arkadaşlarımız yazıyor fırınsız tarifler, kolay tarifler diye. Bunları gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şahane olmuş. Evet arkadaşlar, ben pastamı yemeye devam edeceğim. Şimdi sizlere artık veda etmek istiyorum arkadaşlar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.